Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Burada çıkarımlarımı ortaya koymaya çalışıyorum. Tülin'le beraber ne yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz ve çalışmada da bunları koymaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bir iddiamız olmadığını da buradan belirtmiş olalım. Yani burada insanları bizim şöyle bir şey açma, böyle gitme değil. Biraz da aslında karşılıklı düşünüyoruz, karşılıklı tartıyoruz. Bazen işte burada okurken dahi kelimelerin arasından fark etmediğimiz bir şeyler ortaya çıkıyor. Şu andaki anlayışlarımızla ilerliyoruz deyip tekrar istersen okumaya başlayalım artık. Haydi bakalım. Kainat bir bütündür. Bu bütün dünyalar, sistemler, alemler dediğimiz birbirinden farklı bir takım cüzlerden oluşur. Kainatta her alemin kendisine özgü bir özelliği vardır. Ve bu özellikler ruhların tekamül ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. İşte asli madde veya madde cevheri dediğimiz şey, bu kainat bütününün ana maddesini, mayasını oluşturan, mutlak hareketsizlik ve şekilsizlikle nitelenen amorf bir madde halidir. Bu cevher ilk harekete geçtiği andan itibaren gittikçe karmaşıklaşarak birbirine oranla daha yüksek karakter değişmeleri eşliğinde safhaları meydana getirir. Biz bu madde safhalarına madde kainatını dolduran ve birbirine nazaran değişik özellikler gösteren alemlerin birer çekirdeği veya asli maddesi deriz. Çünkü birbirinden daha münkeşif tezahürlere ortam olan bu alemlerin asli maddeleri ancak kendi alemlerine özgü hareket ve şekilleri meydana getirebilmek kabiliyetindedirler. İşte her alemin ilk maddesi veya atomu, kainat asli cevherinin ilk halinden kainat bütününe kadar yükselen, yürüyüşünde varmış olduğu menzillerden biridir ki, bu menzillerin her biri o alemin karakterini bünyesinde taşır. Evet. Bayağı yoğun bir paragraf aslına bakarsan. Evet. Hem Şimdi, şöyle ben aynı zamanda Instagram'daki arkadaşlara da gösteriyorum okuduğumuz yerde. evet. Sen bir yandan başla istersen Bilgehan. Şimdi bir defa amorf işte bahsetmiştik, karanlık. O bölüm bizim için karanlıktır dediği bölüm bizim öncelikle yine hatırlatmak isterim. Uzayda ölçümler sonucunda keşfedilen karanlık enerji, daha doğrusu hesaplanılan, yani keşfedilen derken herhangi bir görüntü oluşmadı. Yalnızca bir hiçlik, yokluk durumunu seziyoruz. Bir karanlık madde ve karanlık enerji için ve bu etkilerini, tesirlerini bu kozmik alemde, yani uzay sahasında kendisini gösteriyor. Ancak bu da bahsettiği amorf madde hali o değil. Çünkü zaten bakın, o karanlık enerji ve karanlık madde edilgen değil, etken. Yani kendisi bir aslında tesir edici. Neden bunu böyle söylüyorum? Zaten birçok galaksiye öyle yüksek bir tesirde bulunuyor ki aslında o karanlık madde ve karanlık enerji onların dönüş hızlarını sabit tutuyor. Çapları ne kadar değişse de filan. Yani detaylı bir açıklaması var. Fakat etken yani. Onların hareketlerinde çok yüksek kuvvete sahip bir etken. Yalnızca karanlık denmesinin sebebi bizim şu anda ölçüm cihazlarımızın ana baz etkisi olan ana ölçüm tekniklerine
dokunmuyor olması. Yani yakalayamıyor olmamız o madde tipini. Zaten birçok laboratuvar var. Yani Kuzey Kutbu'nda var, değişik yerler, yerin altında var. Sırf bu karanlık maddeyi yakalayabilmek için. Ama şu anda öyle bir maddeyi yakalayabilmiş değiliz. Fakat bu tesir var yani. O yüzden onunla bunu karıştırmayalım lütfen. Bu Burada çok amorf kelime. net bir şekilde söylüyor zaten. Hani biz başta Evet, arkadaşlarımıza söyledik. Bu bizim sadece ilk baştaki kainatımızın, o bizim kainatımızın oluşumundaki o amorf maddenin, hiç daha evet, tesir almamış maddenin özelliğini gösteriyor. Burada da bakın yani çok güzel bir şekilde tanımlıyor. Ana maddesini, mayasını oluşturan ve mutlak hareketsizlik ve şekilsizlikle nitelenen amorf bir hal. Hani bütün bu cümlenin içerisinde aslında o tesir gelmemiş olan maddeyi orada evet, ne yapıyor? İfade ediyor ve bunun da diğer yani kainatların da başka hani kainat içerisinde buradaki önemli dünyalar, sistemler, alemler. Yani bir kainat var, bir bütün, ama onun içerisinde de demek ki sadece bizim dünyamız değil, bütün dünyalar bir sistem. İşte ne diyoruz? Güneş sistemi diyoruz. Bizim alemimizi daha sonra tanımlayacak. O bizim maddesel alemimizin işte hidrojen alemi olarak söyleyecek. Demek ki aslında kainat bir bütün olmakla beraber onun içerisinde bir sürü cüzler, ki burada da cüzü daha önce de belirtmiştik. Burada sadece parça anlamına gelmiyor. Bir bütünü oluşturan parçaların tamamı anlamına geliyor. Yani sadece parça demekle bir bütünü oluşturan parçalar ve bütün o parçaların tamamı dediğimiz zaman aslında bir bütünselliği de ifade ediyoruz burada. Bunu özellikle vurgulamamızda fayda var diye düşünüyorum. evet, burada o az önce senin de söylediğin gibi ben de hemen işaret koydum oraya şimdi. Dünyalar diyor olması mesela e, dünya gezegenimizin adı dünyadır. Yani nasıl Mars var, Venüs var, bir de dünya var. Şimdi dünyalar dediğine göre bizimki gibi yaşanır ve insansı bedenleri olan, insanlık aşamasına gelmiş ve uygulamalar yapmakta olan varlık bedenlerinin olduğu, başka uygulama gezegenlerinin de olduğu, fakat onların da başka güneş sistemleri, orada sistemler diyor ya, güneş sistemlerinin içerisinde olduğunu burada aslında anlatıyor. Daha ileriki bölümlerde çok çok net anlatıyor ama burada dünyalar demesinin sebebi o. Yoksa gezegenler de diyebilirdi yalnızca burada mesela. Aslında bu kainatın kapsamını belirtmek için de olduğunu düşünüyorum ben. Zaten hani çok güzel bilim adamlarında saptadığı, hatta çok güzel videolar oluşturuyorlar. Yani sen bir noktadan başlıyorsun, onun Evet, dışına çıktığın zaman daha büyük bir sistem, onun dışına çıktığın zaman müthiş bir sistem. Ve o sistemin içerisinde hem hani makro düzlem ve mikro düzleme baktığımızda mikroda da muazzam bir evren var. Makroda da muazzam bir evren var. Ve biz dünya olarak o bir noktadan bile daha küçüğüz o sistem içerisinde. evet. Aynen öyle. Burada belki arkadaşlarımıza münkeşifin anlamını vermekte fayda var. Yani münkeşif açılmış, meydana çıkarılmış, keşfolunan, yeni bulunmuş, keşfedilmiş anlamını taşıyor. Yani sonuçta tezahürde de yani keşfedilmiş, tezahür, meydana gelmiş, oluşmuş demiştik. Buradan da görüyoruz yani bizim keşfetmiş olduğumuz tezahürlerde bile muazzam bir derinlikler var ve ne diyor? Yani sizin keşfettiğiniz şu anki maddesel yapınızın bir cevheri var. Bunun bir ana maddesi var. Daha önce buraya gelmemişti. O tesir yüklenmemişti ve o tesirin gelişmesiyle beraber o hidrojen aleminin ilk maddesi, ilk atomu
oluşuyor ki hidrojenden bahsetmiştik, ilk hidrojen atomundan bahsetmiştik ve bu ilk hidrojen atomunun bizim o hani harekete geçen tesir alan maddeyle oluştuğunu ama bizim şu anki işte elementler cetvelinde olan hidrojenin kendisi olmadığını, şu anki bizim element cevherinde bizim bildiğimiz hidrojeni çok daha karmaşıklaşmış, ilerlemiş, o tesiri bünyesine alarak bir sürü tezahürler göstermiş, inkişaf etmiş. Yani o tesirlerle yoğrulmuş, toplanmış, dağılmış, toplanmış, dağılmış pek çok o süreçlerden geçmiş madde yapısını ifade ettiğini de burada tekrar belirtmekte fayda var. Hı hı. Ve her alemin, şimdi kainat ne dedik? Alemlerden oluşuyor. Madde kainatı çok değişik alemlerin katman katman diyemeyiz. Bakınız, iç içe diyemeyiz. Fakat gösterim olarak ileride böyle bir iç içelik yapacak, fakat bu şekilde değil diyecek. Yalnızca anlayış kolaylaştırmak için anlatıyorum diyecek. Ve ama alemlerden oluşan bir yapı var kainatta. Madde kainatımızda. Ve her alemin başlangıç maddesi, asli maddesi var aslında. Her alemin. Bakın burada bunu anlatıyor zaten. Yani bir esas asli madde var. Amorf olan asli madde var. Kainatın başlangıcıyla ilgili. Bir de ondan sonra her alemin kendi gelişim sürecine uygun ana bir maddesi var. Ve bu madde öyle bir madde ki alemin gelişimindeki süreçte ihtiyaç duyulacak olan tüm özellikleri içinde saklı tutuyor. Ve gelen tesire, asli tesirden gelecek olan tesirlerin sonucunda da bunları açığa çıkartıyor. O alemin bütün özelliklerine sahiptir. Bu her alemin kendi anahtar maddesi diyelim. Mesela bizim şu anki içinde bulunduğumuz hidrojen atomu alemi isminden belli ki hidrojen atomu Herhangi bir alemin asli maddesi o alemin ilk maddesidir. Senin de söylediğin gibi. Tamam, ben O ilk maddede o aleme özgü bütün hal ve şekillerin özü mevcuttur. O aleme özgü bütün hal ve şekillerin özü mevcuttur. Bu hal ve şekilleri meydana getiren unsur da harekettir. Hareketin mahiyet ve karakterleri ise her alemin kendi özelliklerini doğuracak tarzda değişiktir. Yani her aleme özgü ayrı hareket tarzı vardır. Dolayısıyla bir alemin ilk asli maddesi olan atom veya çekirdek o alemin hareketlerini henüz açığa vurmadığından o alem için hareketsiz ve amorf durumda bulunur. Bu ilk atomlar ilk hareketleri göstermek, çeşitlendirmek, artırmak ve hızlandırmak suretiyle o aleme özgü bütün hal ve şekilleri yavaş yavaş meydana getirirler. Maddelerin yukarıdan aşağıya inildikçe hareketten hareketsizliğe, faaliyetten atalete doğru yürümelerinin değişmez bir kural halinde görülmesi de bu hakikat bilimsel gözlemini oluşturur. Bu hakikatin bilimsel gözlemini oluşturur. En yüksek ve münkeşif maddeler hareketleri en karmaşık ve çok olanlardır. Buna karşılık maddeler inkişaf hiyerarşisinde aşağıya doğru indikçe hareketleri azalır, basit hallere geri döner ve nihayet o alemdeki hareket imkanlarına oranla sıfıra yakın bir durum alırlar. Gayet Evet. güzel, aslında çok da açık. Evet.
Yani başlangıç maddesi olduğunu bilelim. Buradan ana şeyimiz aslında olması gereken, kapmamız gereken bilgi belki de yalnızca ve yalnızca her alemin, her gelişim sürecinin alem olarak belirlenen her skalanın kendine ait bir maddi ilk hali var. Ve bu ilk hal dediğimiz gibi içinde meknus durumda bulunuyor. Bütün özellikleri ve ihtiyaç olduğunda bunlar açılım sağlıyor. Ve bu her alemin o ilk maddesine asli maddesi diye. Sonuçta bizim hidrojen alemimizin asli bir maddesi ve cevheri var. O aslında tesir gelmeden önce hareketsiz halde ama amorf halde ve sonuçta o tesir geldikten sonra da ne yapıyor? Bir hareket gösteriyor, çeşitleniyor, artıyor, hızlanıyor. Yani bu aslında maddenin daha sonraki o tesir almayla beraber meydana gelecek durumlarını da burada ne yapıyor gösteriyor. Zaten sonra ne dedi? Safhalar halinde bu. Diyorum. Şimdi bu hal ve şekilleri meydana getiren unsur da harekettir. Ben daha önceden söylemiştim. Bu kitapta hareket diye gördüğünüz yerlerin çoğu titreşimle ilgilidir. Ancak burada çok ilginç bir şey var. Sonradan ben de yakaladım. Evet, titreşim ilgili ama titreşim bizim hidrojen atomu aleminin aslında bir hareket tipi. Bakın burası çok ilginç. Çünkü ikinci cümlede ne diyor? Hareketlerin mahiyet, yani içerikleri diyelim ve karakterleri ise her alemin kendi özelliklerini doğuracak tarzda değişiktir. Yani hareket çok kıymetli bir kelime ama yalnız titreşim olarak algılayamıyoruz. Yani vazife planının maddesinin titreşimle bir alakası olacağını iddia edemeyiz. Titreşim çok daha geride kalmış bir bilgi olacak o zaman. Geride kalmış dediğim kötü bir bilgi değil, bıraktığımız bir bilgi değil. Tam tersi artık onu öğrendik ve onu kullanabiliyoruz. Uzun bilgisi aslında. Burada da bak son paragrafta çok güzel söylüyor. En yüksek ve münkeşif maddeler hareketleri en karmaşık ve çok olanlardır. Buna karşılık maddeler bir hiyerarşi var orada. O zaman devam edelim istersen. Aşağılara inildikçe hareketlerin azalması kıymetli diğer bir gözlemi daha verir. Madde hareketlerinin azalması ve basitleşmesi, maddelerin ilkelleşmesine neden olduğu gibi o maddeye dışarıda gelen tesirlerin azalması ve basitleşmesi de madde hareketlerinin o oranda azalması ve basitleşmesi sonucuna neden olur. Mesela hidrojen ve uranyum atomlarının bünyesini gözlemleyenler bu hakikati orada görürler. Hidrojen atomu sayısız nitelik ve nicelikteki hareketlerle nitelenen bir madde halidir. Bu atomun daha karmaşık şekli olan uranyum atomu, bunun birçok katı fazla ve karmaşık hareketleri bünyesinde taşır. Yine bir hidrojen atomunun etrafına yaptığı tesir uranyumunkinden daha azdır. İşte uranyumun hidrojene nazaran etrafına yaptığı tesirlerin yüksekliği ve fazlalığı onun hidrojenden daha çok tesirler almakta olduğunu gösterir. Tesirler ancak maddelerde doğurdukları hareketlerle tezahür ettiklerinden uranyum atomunun hareketleri hidrojeninkinden daha çok ve karmaşıktır. Dolayısıyla burada uranyumun etrafına fazla tesir göndermesi, fazla tesirler almakta olduğunu, yani kendisine gelen tesirlerin
o oranda reaksiyonlarını göstermekte bulunduğunu ifade eder. Çünkü hiçbir tesir tek taraflı değildir ve maddede ne aksiyonsuz reaksiyon olur ne de cevapsız kalan aksiyon bulunur. Yani bu çok güzel bir cümle. Hiçbir tesir tek taraflı değildir ve maddede ne aksiyonsuz reaksiyon olur ne de cevapsız kalan aksiyon bulunur. Burada güzel de bir videomuz var değil mi? Zannediyorum yeri de Evet. uranyum için burada Ben sabırla bekliyordum buraya gelmeyi zaten. Geldi, rahatladım. Hatta ben burayı okurken o video aklıma geldiğinde yukarıya da bir güzel teşekkür ettim, yani böyle bir şeyin denk gelmiş olmasına. Bir yerlerde bunun denk geleceğini ve bir yerlerde işe yarayacağını tahmin ediyordum o seyrettiğim videonun, zamanında seyrettiğim videonun. Bir yandan da ben Instagram'daki arkadaşlarımıza da gösteriyorum okuduğumuz bölümü. Öncelikle bir şey yapayım. Önden bir bilgi vereyim. Videomuz neyle ilgili? Bir defa uranyumla ilgili. Bir. İkincisi aksiyon ve reaksiyonla ilgili. Üçüncüsü bir tesirin başka bir maddeye etki edebilmesi için ona nasıl ayarlanması gerektiğiyle ilgili. Bakın bu çok önemli ve burada da anlatıyor. Kabalaşması lazım diyor. Kabaya gidecekse kabalaşacak. Daha karmaşaya gidecekse ona uygun hale gelecek. Bu üçüncü şey olarak onu anlatıyor. Ve tesir dediğimiz şeyin aslında maddelerin birbirleriyle etkileşimden başka hiçbir şey olmadığını daha 12. sayfada netleştirmiş oluyoruz. Bunun artık dışına çıkamayız. Yani ya biz daha ulvi bir şey istiyoruz. Daha gözle görünmeyen, anlaşılamayan bir şey olsun ki bizim hoşumuza gitsin. Yok, bu platonik anlayışlar, yaklaşımlar bitmiştir arkadaşlar. Yani madde kainatındayız. Madde kainatında maddenin dışında hiçbir şey yoktur. Ama maddenin varyasyonları çok incedir. Bizim ulvi dediğimiz birçok şey, ki her şey aslında maddenin bir varyasyonu ve ruhsal gelişimin bizdeki görüntüleridir aslında. Ama yani madde olunca bu büyük bir hata anlamına gelmiyor madde olduğunu anladığımızda. Yalnızca işleyişin aslında bir sistemin olduğunu, ilahi bir nizamın olduğunu ve bu nizamın bilenler tarafından, yani vazifeliler tarafından ruhların gelişimi için doğru yolda ve asli prensibin gözetimi ve yönlendirmesi ve hatta asli prensibin birincil tesirleri göndermesiyle başlayıp devam ettiğini anlatmakta. O yüzden tesir dendiğinde, yani biz çalışmalarımızda da ilk başta bütün arkadaşlarımız çok fazla böyle, yani ulvilik, bakınız, ulvilik bizim bilmediğimiz zaman vardır. Bildiğimiz yerde ulvilik yoktur. Ama insan doğası, insan psikolojisi bu tip yüksek bilgilerde bir ulvilik arar. Haklı olabilir, aramakta haklıdır. Ama öğrendiği zaman en sonunda kenara koyar ulviliği. Buna en güzel örnek taş devrindeki bizlerdir. Biz de taş devrinde yaşadık. Nedir? Gök gürledi, yıldırım çaktı değil mi? Şimşek çaktı pardon, yıldırım düştü. Yani gökten korktuk biz. Ve o ulviydi bizim için. Şimdi yolda yürürken gök gürlerse eyvah bize kızdı diyen var mı? Yukarısı bize kızdı diyen var mı? Yanlış bir şey yapıyorum diyen var mı? Çünkü mekanizmasını çözdük. O bizim için bir mekanizma ve o mekanizmayı çözdük. Ulvi bir şey yok. Yani o noktada bir idrak artışımız, bir genişlememiz oldu. Tabii ki.
Ama bunu böyle anlayabilmek ve hazmedebilmek de açıkçası şeydir, birazcık sarsıcıdır. Kabul ediyorum. Ve daha da ilerlettiğimizde işte güneşin döngüsü, dünyamızın durumu, bunların hepsi bizim için ulviydi. Yıldızlar bizim için ulviydi. Ama bunların ne işe yaradıkları, ne yaptıklarını anlamaya başladık sıra, onların da ulviliği bitti aslında. Aslında değil, bitti zaten. Şimdi nereye geliyor iş? Daha da karmaşık maddelerin etkilerini anlamaya çalışıyoruz ve anlamadıklarımıza şimdilik ulvi diyoruz. Bakınız, benim bu söylediğim bir yaradan olmadığı anlamına gelmez. Anladığımız anlamına gelir. Anlamak çabasında olduğumuz anlamına gelir. Ve mekanizmayı, ilahi nizamı çözüyor olduğumuz anlamına gelir. Yani zaten sonuçta bu noktada Bilgencim gelen mesela sorular içerisinde de var. Sonuçta hani arkadaşlarımız da diyorlar, birçok alem varsa alemlerin yaratıcısı ya da başka adlandırdığımız bir güç var mıdır? Şu maddenin gelişimi yerine maddenin açılımı demek daha doğru değil mi? Ya da maddenin amorf halden tesirle karmaşık haline gelmesi de yeterince ulvi değil mi diye yorumlar geldi. Aslında bu çok güzel örtüşüyor. Bizim de anlatmak istediğimiz, şu anki kainatımızı, maddesel yapıyı vesaire anlıyoruz ama bir iki sayfa sonra zaten işin o soruyu kendi soracak. Peki diyecek, bu hareket nasıl başladı? Bu sisteme ilk tesir nasıl geldi? O tesirin, o gelen şeyin kaynağı nedir diyerekten o arkadaşlarımızın da işaret ettiği yerlere doğru ne yapacağız? İlerliyor olacağız. Nasıl oluyor da o çekirdeği parçalıyoruz? İğneyle mi deliyoruz hocam? Elimizde bir çekirdek var. Demirden ağır çekirdekler evrende çok acayip yüksek enerji yoğunluğu süpernovalarda oluşmuş, içerisinde çok miktarda enerji birikmiş çekirdeğimiz var. Uranyum, plütonyum vesaire. Bu ne? Bir grup proton ve nötron. Bu proton ve nötronlar zaten çok büyük bir aile, mutsuzlar. Bunlara böyle bir dışarıdan birisi gelip de bir dedikodu falan bile atsa şak diye ikiye bölünecek bu aile. Biz ne yapıyoruz? Dışarıdan bir tane nötron yolluyoruz. Nifak tohumunu sokuyoruz içeriye. Bununla birlikte zaten zor bir arada duran şey parçalanıyor. Bunun için özel bir şey yapmaya gerek yok. Sadece dürtecek bir şey yapmak. Hocam işte o dürtme nasıl oluyor ama onu Dürtmeyi belli bir hızda olan nötron yollayarak. Çok hızlı yollarsak da pek işe yaramıyor. Çok yavaş yollarsak da yaramıyor. Termal nötron dediğimiz normal oda sıcaklığına yakın hızlara sahip nötronlar yolluyoruz. Onlar geliyorlar, çarptıklarıyla birlikte çekirdek bölünüyor. Eğer bir tanesini böyle bir işleme sokacak olursak bazı çekirdekler kendiliklerinden bizim için yapıveriyorlar. Uranyum, özellikle 235 dediğimiz izotop. Bunlar öyle çekirdekler ki nötronu yolladığınızda parçalanıyor. Parçalanırken de yanında 2 ya da 3 tane nötronu da boşa etrafa atıveriyor. Dolayısıyla siz bir nötronla bir çekirdeği patlatıyorsunuz. O çekirdekten çıkan parçaların içerisinde 2-3 tane yeni nötron etrafa yayılıyor. O yeni nötronların gittiği yolun üzerinde başka uranyum çekirdekleri koyduysanız bu sefer o yeni gelen nötronlar da diğer çekirdeklerin patlaması. zincirleme reaksiyon. Dolayısıyla bir aile dağılırken içinden birisi çıkıyor, koşuyor, başka bir ailenin dağılmasına sebep oluyor. Oradan çıkan adamlar gidip başkalarının dağılmasına sebep oluyor. Böylece de zincirleme bir şekilde bütün uranyum toplumu parçalanmış oluyor. Yani. Tamam ama mekaniği ben anlamadım. Yani bayağı tabanca gibi bir şey mi var orada? Nötron kaynaklarımız var. Normalde kendi kendine stabil olmadığı için etrafa nötron yayan maddeler olabiliyor. Yeterince çok uranyumu bir yere koyduğunuzda bunlardan bir tanesi bile bozulup etrafa yayılmaya başladıktan sonra diğerlerini zaten... Filmlerde hep şey vardır ya, böyle bir çanta açılır, orada bir takım sıvılar. O anlamda tek bir çekirdeğin bozulmasını tetiklemek değil de makro bir tetiklemekten söz ediyorsak, hikaye genellikle şöyle oluyor. Şimdi dedik ya, dışarı yeni nötronlar yayıyor. Bu çıkan nötronlar genellikle yüksek hızda çıkıyorlar. Etraftaki diğer uranyumlara vardıklarında çok yüksek hızda gelince vurdukları zaman içinden öbür tarafa kuantum olarak geçebiliyorlar. Parçalamadan geçebiliyorlar. O yüzden de kendi kendine bu işlem kolay olmuyor. Ne yapman lazım? Yolda giden o nötronlar var ya, onları birazcık frenleyeceksin. Uygun hıza gelecekler ki o hızla çarptıkları
şartlarında uranyum patlatabilirsin. Siz bu denklemi hesaplayabiliyor musunuz? Tabii bütün bunların hepsi Tesirin ayarlanması. sayılar var. İşte yüzde kaç ihtimalle hangi hızda gelirse patlatabilir, hangi hızda gelirse içinden öbür tarafa geçip hesapları vesaire var. Uygun miktarlarda araya moderatör dediğin maddeler koyuyorsun. Bu su olabilir veya grafit olabilir. Böyle bir şeyler koyuyorsun. Onlar nötronları yavaşlatıyor. Yavaşlayan nötronlar bu sayede yeni uranyumlara çarptıklarında onları da aktive edebiliyorlar. Hani o çantada bir şeyleri bir araya getirmek ne demek? Aslında yeterince çok uranyumu bir araya getirirsin. Kritik kütle olacak. Bir de araya uygun moderatörleri koyacaksın. Böylece de zincirleme reaksiyon kendi kendine oluyor. Bu Amerika'nın Japonya'ya attığı bombalar da mı benzer şekilde? Bu ikisi bir araya nasıl gelecek? Tam istediğim zamanda işte bomba belli mesela yüksek belli bir yüksekten tetikleyici mekanik ya da elektronik bir sistem kurarsın. Ama o sistem aslında prensip olarak patlamaya meyilli adamları uygun şekilde bir araya getiren sistem. Getirdikten sonra zaten kendi kendine. Senin alanın nükleer fizik değil mi? Hayır. Benim alanım parçacık fiziği. Bu ikisinin arasındaki fark şu. Benim ilgilendiğim parçacıklar çekirdekten çok çok daha ufak şeyler. 1960'larda konuşuyor olsaydı maddenin en küçük yapı taşları çekirdek olacağı için o zaman parçacık fizikçisi eşittir nükleer fizikçi olur. Ama şu anda biz nükleerden çok daha ufak şeyleri bildiğimiz için benim alanım ondan daha alt bir yerlerde. Bu en son bölümü ben bilerek mesela silmedim. Yani burayı da aldım bilerek. 1960'larda olsaydık biz çekirdek atomun çekirdeğiyle ilgileniyor olacaktık diyor ve ancak nükleer fizikçi olabilirdik diyor. Ama şu anda parçacık fizikçisiyim ben diyor. Neden? Çünkü daha da küçüğüne gittik. Ama 1960'lardaki durumdan bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu 58-59'da yazılan bir kitabın kendini nasıl doğruladığının birebir aslında şeydir. Göstereyim açıkçası. Şimdi burada bakın ben size temin okuduğumuz yeri tekrar okuyacağım. Size bir anlam ifade ediyor mu? Yine bir hidrojen atomunun etrafına yaptığı tesir uranyumunkinden daha azdır. İşte uranyumun hidrojene nazaran etrafına yaptığı tesirlerin yüksekliği ve fazlalığı onun hidrojenden daha çok tesir almakta olduğunu gösterir. Hidrojen atomunun o hani bir zor anlaşmışlar ama karmaşık durumu ve her an böyle dağılmaya müsait fakat dağılmayan durumu ne oluyor? Ona uygun bir tesirle ona kalibre edilmiş, hız olarak ona kalibre edilmiş bir tesir. Aslında şu anda bizim burada gördüğümüz ilk o oluştaki mekanizmalarında bir simülasyona gibi. Yani örneğin mekanizma aslında aynı şekilde işliyor ve biz aynı orada ne yapıyor? İşte hareketi geçirme vesaire. O tesiri biz burada dışarıdan vererek burada yaratmaya çalışıyoruz. Evet. İşte o anlamda da işte o maddeye ilk o amorf maddeye de gelmiş olan bir ilk tesir, dışarıdan gelen bir tesir ve harekete geçirici var. İşte o da asli prensipten gelen o asli tesirlerle yavaş yavaş bunları da ileride daha açıyor olacağız. Dedik çok güzel bir şekilde hiçbir tesir tek taraflı değil. Yani tesir geldiği zaman da madde oradaki oluşan aksiyona bir reaksiyon veriyor. Yani bir yanıt veriyor. Maddenin o amorf yapısı olsa bile o cevherinin bir özelliği var. Bu çok önemli. Yani aslında yani düşüncelerimiz nasıl maddeye etki edebilir diye sorular geliyor olabilir arkadaşlardan veya düşünüyor olabilirler. İşte burada da yine aynı artık belli bir prensibi burada elde ediyoruz. Aynı prensip mutlaka çalışıyor olması lazım prensipse eğer. Ve çalıştığını şöyle anlatabilirim. Düşünce aslında bizim beynimizin yarattığı yine elektromanyetik dalgalardır ve düşüncelerden kaynaklanan tesirler elektromanyetik dalgalardır ve onlar da aslında hatta enformasyon bit olarak geçer ve bu enformasyon biti eğer sizin oluşturduğunuz bu dalgaların gücüyle alakalı ve tesir etmek istediğiniz şeyin maddesine senkronize olup olmamasıyla alakalı. Olacağız. Devam edelim mi? Ne dersin?
Bütün hal değişmeler, bütün şekil almalar ve şekil değiştirmeler ancak hareketlerle ve hareketlerin çeşitlenmeleriyle mümkün olur. Böyle olunca alemimizin henüz hiçbir hareketini göstermeyen asli maddesinin de dünyamıza özgü hiçbir hal ve şeklinin hemen hemen mevcut olmaması gerekir. Bu yüzden ona alemimizin amorf yani şekilsiz maddesi diyoruz. Şu halde asli madde dünyamızın idraki karşısında ancak kuramsal olarak düşünülüp kabul edilebilen ve görünürde yokluk ifade eden bir realitedir ki bu realitenin dünyamıza özgü çeşitli formlarını alabilmesi için dünya küresine ait bir sürü değer kazanması ve inkişaf kademelerinden geçmiş olması gerekir. Yani burada tekrar artık mutlaka eminim ben bu hareket kelimesi dimalarımızda iyice yer etmeye başlıyor. İdrakimizde iyice yer etmeye başlıyor ve bizim hidrojen atomu aleminin maddesinin, asli maddesi olan hidrojenin en kaba halinden, amorf halinden en ince haline kadar bu hareketin değişik varyasyonlarının olması ve hızlanıp yavaşlaması ile ilgili olduğunu iyice anlıyoruz herhalde. Evet, formasyon, deformasyon, bunlar hep aslında maddenin, o asli maddesinin, hidrojen atomu aleminin asli maddesinin içinde kendinde meknuz bulundurduğu özelliğinin açığa çıkması. İhtiyaç sonucunda açığa çıkması. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Ruhsal gelişimin kendiyle ilgili ruhsal gelişim esnasında maddeye olan, gelişmiş maddeye olan, daha karmaşık olan maddeye ihtiyacından kaynaklanıyor. Ve bu da derhal kendini gösteriyor. Tabii ki daha ileride de anlayacağımız gibi asli prensibin tesirleriyle. Bu arada Dünya Bilgehan, saati 10 yapmışız. Bana sanki daha zaman şey gibi geliyor ama. Bir şu son cümle var ya, dünya küresine ait bir sürü değer kazanması ve inkişaf kademelerinden geçmiş olması gerekir. Şimdi biz bence bayağı bir iyi başlangıcı yaptığımız için aslında bu cümleyi bütün arkadaşlarımızın, birçok demeyeceğim, bütün arkadaşlarımızın çok iyi anladığını ben tahmin ediyorum. Fakat yine de değinmeden geçemeyeceğim. Yani dünya küresine ait bir sürü değer kazanması. Küresine ait, yani bizim elementlerimizin oluşumu nasıldı? İşte formasyonlarla, bir araya gelmelerle meydana geliyordu ve bu her bir araya geliş, gruplaşma aslında yeni bir elementin oluşmasına ve maddenin daha inkişaf etmiş halinin ortaya çıkmasına o ortaya koyuyordu. Ve bu şekilde bütün elementler aslında dünya maddesinin oluşturmakta. Ve inkişaf seviyeleri de ona göre değişik. Yalnızca uygulamaları, formasyonları, birlikte oluşları farklılık yaratır. H2O olur, su olur veya yalnızca demir oksit olur, pas olur. Bu şekilde değişik formasyonlar, deformasyonlar meydana getirirler. Bir sonraki için hani arkası yarın, peki arkasında ne geliyor? Onun suflesini birazcık ipucunu vererek bırakalım. İstersen buradaki ilahi nizam ve kainatın da sorduğu soruyu da bırakalım. Diyor ki maddenin önemli olan ikinci özelliğine geçeceğiz burada. Nasıl oluyor da nispeten atıl ve hareketsiz olduğu halde, yani alemimizin hareketlerinden yoksun bulunduğu halde asli madde sonradan sayısız hareketlere şekiller alarak bir takım inkişaf safhaları geçirmeye başlıyor. Yani nasıl oluyor bu iş diye. Bunda ne diyoruz? Haftaya. Haftaya buluşalım haftaya. Evet, umarız arkadaşlar faydalı oluyordur.
Biz en azından keyif alıyoruz değil mi Bilgehan? Evet. Bayağı keyif oluyoruz. Pazartesi günü benim için önemli bir gün mesela. Evet. Pazartesi sendromum yok yani. Bu zamanlarında çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece burada bir bilgi anlamında değil, hepimiz bir noktaya odaklanarak aslında titreşim, yani o fikir vibrasyonlarında bir yükselmeye doğru gitmeye, mevcut olan halimizin ötesine taşmaya, açmaya, açılmaya, yani aslında kendi varlığımızda hareket meydana getirmeye çalışıyoruz. O nedenle de buradaki sadece dümdüz okuma olarak almayın. Her birimiz bir anlamda idrakimizi nereye doğru çeviriyorsak aslında orada konsantrasyonu çevirdiğimiz noktada idrak meydana geliyor. Umarız bu keyifle birlikte ilerleriz. Bunun da her zaman için ben hani söylüyorum, bu şu anki kesitimizde, şu andaki farkındalığımızda yakaladığımız şeyler her zaman için eksik olabilir, tamamlanabilir, eklenebilir. Hiçbir zaman son değildir. Zaten ilahi nizam ve kainat da bu son bilgidir demiyor. Bu bir köprü bilgidir diyor. Tabii. Çok güzel bir şey söylüyorum. Evet. Şu anda Peki. daha fazla bir şey söylemeye herhalde gerek yok. Senin bu son konuşmandan sonra güzel bir şekilde istersen veda edelim arkadaşlara. Evet, herkese iyi geceler ve iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki pazartesi saat 8.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.